Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber divanıma örtü örüyoruz. Bu örtü için hazırlamamız gereken motifler hemen yanımda. Birazdan sizlere göstereceğim. Ben örtümde Gorgeous motifimi kullandım. Sizler dilediğiniz motifle de çalışabilirsiniz bu örtü için. Benim divanım birçoğunuzun da bildiği aslında Ikea'nın Hemnes serisinin bir mobilyası. Sizler de kendi divanınıza, koltuğunuza istediğiniz şekilde ya da çocuk odasında karyolaya, kendi yatağınıza birçok yere bu örtüyü benimle birlikte dilerseniz örebilirsiniz. Dediğim gibi Gorgeous motifini kullanıyoruz. Sizler motifinizi de seçebilirsiniz. Motiflerim benim 13 santim. Yani 5 sıra halinde motiflerimi ördüm. Bu videoda bu motifin yapımını sizlere göstermeyeceğim ama hemen açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan yapımına ulaşabilirsiniz. Şimdi ölçü verecek olursam 90'a 2 metre diye hatırlıyorum divan ölçüsünü. Sizler de kendi öreceğiniz parçanın ölçüsünü mutlaka almalısınız. Kendi motif ölçünüzü o divana, o koltuğa ya da yatağa göre oluşturacaksınız. Ben 13 santimlik motiflerle 8 adet, yani aslında benim motiflerim birleştiğimde 13 santim olacak. Bunu da belirtmek isterim. Daha sonrasında tamamlanmış hali ise eninde kullanacağım ölçüm 8 motifle enini hazırlayacağım. Yani 104 santim. 16 motifle de divanımın boyunu oluşturacağım. Yani 208 santim. Enine 8, boyuna 16 olduğunda da 8 çarpı 16 yapıyoruz. 128 tane motif örmem gerekiyor toplamda. Yani bu ne demek oluyor? Siz de ilk olarak enine, daha sonra boyuna kaç tane motif yapmanız gerektiğini bulacak. En ve boyundaki motif sayısını birbiriyle çarptığınızda toplam motif sayınıza ulaşacaksınız. Öyleyse motiflerimizin sayısını tamamlayalım. Hep beraber birleştirme kısmına geçelim. 128 tane, yani 16 çarpı 8 adet motifim önümde duruyor ama örmeden evvel, size örnekleri göstermeden evvel tığımın 3 milim olduğunu hatırlatmak isterim. Zeminde kullandığım ana renkte, en çok sarıda, Kartopu Cotton Love'ın K317'sini kullandım. Hemen bir alt sırasında Yarnart cinsin 85'ini, onun altında şöyle 63, 85, 81 yine Yarnart cins, 3'ü Yarnart cins ve Etrofil cinsinde 0.45 hardalını kullandım. Bunları size renk kodlarıyla bir bırakmak istedim. 3 milim tığ ile örüyorum. Zemin rengim ise Alize Cotton Gold'un 67'si olacak. Motiflerimin ölçüsünü tekrar size söylemem gerekiyorsa eğer, şöyle söyleyeyim ki bakın, motiflerim 1, 2, 3, 4, 5 sırada ördüğüm motifler. Birleştirme kenarı olmaksızın size bir ölçü vermek istiyorum. 11,5 birleştirme kenarı olmaksızın. Birleştirme kenarı ile birlikte 13 santim oluyor. Yani en finalinde motifim 13 santim diye hesaplayacağım. Şimdi size hemen yatak örtüsüne ya da yapmak istediğiniz ölçüye göre nasıl hesaplama yapılır onu anlatmak istiyorum. Şimdi karede örtü yapabiliriz, dikdörtgende yapabiliriz. Atıyorum tamamen yapmak istediğiniz ölçü ya da bir ölçüsü diğer ölçüsüyle de aynı olabilir. Şimdi ben kendi ölçümden yola çıkıyorum. Benim ölçüm ya bazamın, yani yapmak istediğim ölçüm kısa kenarı 90 santim. Uzun kenarı ise şöyle göstereyim hemen, 200 santim. 90 santim kısa kenarı, 200 santim uzun kenarı. Ben tabii ki tıkatık birebir çalışmayacağım. Biraz pay koymak istiyorum. Bu bazamın, yani divanımın
dar kısmı olduğu için biraz sarkma payı da koyacağım. Hatta hani şöyle 90'ı şöyle 100-105 santim arası denk, 100-105 santim arası denk gelsin istiyorum. Yani bazı alarak 105 santimi düşünüyorum. Buraya da 10 santim, yani 208 ile 210 santim arası bir ölçü veriyorum pay olarak. Yani her ikisine buraya işte bir 15 santimken buraya bir 10 santim civarı pay veriyorum. O zaman ne yapıyorum? Şöyle bir şey. 13 santimlik motifimi kaç tane motif yaparsam bu istediğim ölçüye yakın olur. Motifim 13 santim. 13 santim olduğuna göre dar kenarı için kaç motif yapmam gerekiyor? Yani 90 santimlik alanı %105 santim arası çalışmak istiyorum. 13 santimlik motifimden 8 adet yaparsam 104 santime ulaşıyorum. Bu benim için gayet ideal ölçü. O zaman nedir? Şuradaki kısmı 8 motif ile öreceğim. Şurası benim 8 motiflik alanım olmuş oluyor. Burayı bulmak için de ne yapıyorum? Bu 13 santimlik motifimle atıyorum. 13'ü 208, 210'a bölüyorum, yani ortalama bir şey. Hangisine eşit gelir diye. 16'yı buluyorum. 208'i 13'e böldüm, 16'yı buluyorum. 13 santimle 16'yı çarptığımda yani 208 santime erişiyorum. Şimdi ben bunların etrafını da öreceğim için nereden baksanız 3-4 santimde etraftan fark edecek. Yani 108 santim burayı, 212 santime yakında burayı genişletmiş olacağım. 211 diyelim, 3'er santimden olacağım. Bu benim için ideal ölçü. Yani 13 santimlik motiften enine 8 motif, boyuna 16 motif ekliyorum. Yani buradaki pay aldığımız şey nedir? İlk önce ölçüsünü çıkartacağım. Dikdörtgense eğer mesela burası kaç santim onu buluyorum. Burası kaç santim onu buluyorum. Üstüne pay koyacaksam eğer 90 santimlik bir alana yapacaksam 10 santimde pay koyacaksam orayı 100 diye düşünüyorum. Yaptığım motifim 13 santim düştüyse eğer birleştirme kenarıyla ne yapıyorum? 100'ü 13'e bölüyorum. Çıkan sayı kadar da motif örüyorum. İşte hesaplama şeklimiz böyle oluyor. Yani nedir? 8 ile 16. Buraya 8, buraya 16 koyacaksam da aslında burada matematik olduğu gibi devreye giriyor. 8 çarpı 16 yapıyorum. 128 adette benim örmem gereken toplam motifim olmuş oluyor. Siz de benim buradaki hesap çıkartmamı kullanarak kendi ölçünüze göre motif sayınızı belirleyebilirsiniz. Öyleyse motifimizi 128'e tamamladık. Artık birleştirmeye de geçebiliriz. Şimdi birleştirmeyi yaparken hemen zemin rengimi çıkartıyorum ve burada motifin yapımını sizlere bırakmayacağım ama bu videonun altına tabii ki Gorgeous'ın çalışma odasında Gorgeous motifi ördüm. Sizler istediğiniz motifi örebilirsiniz. Birleştirme tekniğini de hemen bu videonun altına bırakıyorum. Dilediğiniz birleştirme tekniğini kullanarak motiflerinizi artık isterseniz enlemesine, isterseniz diklemesine birleştirebilirsiniz. Benim niyetim önce 8'i yapacağım. Sonra üstüne tekrar bir başka 8'i. 8, 8 yani 8, üstüne 8, üstüne 8, üstüne 8 diye ilerleyip eninden boyuna doğru gideceğim. Birlikte de başlayalım isterim birleştirmeye. Bir köşesinden birleştirmeye beraberce başlayalım. Hemen birleştirme rengimi alıyorum. İlmeğimi çıkartıp şuradan tığımın da üstüne ipimi aldıktan sonra burada köşeye geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Eliniz alışık değilse siz burada tabii ki zincirle yükselebilirsiniz. Tekrardan geriye aldım.
köşeye 3 taneyi ördüm. Daha sonra buradaki boşluğun içine de gelip diğer üçlümü örüyorum. Yani aslında iki kenarı bu şekilde örerek devam edeceğim. Bu defa tığımın üstüne alıp son yerde de bir kere birlikte ördükten sonra artık tamamıyla da gizlemiş olacağım. Geriye dönüp gizlememe gerek kalmadı. 1 2 kenar dediğim gibi 3 tane ikili trabzan her boşluğa, ben arada zincir çekmiyorum, örmeye başlıyorum. Köşeye kadar ilerleyelim. Köşeye geldiğimde de önce 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekip aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Bu kenarın sonuna kadar da bu şekilde ilerleyeceğim. İki kenarı ördükten sonra bu kenara geliyorum. Bakın, bir üçlü grup örüp burada 2 zincir çekiyorum. Tığımın da üstüne ipimi aldıktan sonra hemen diğer motifi alıyorum. Diğer motifi de bunun üstüne eklemeye başlıyorum. Yeni motifin içine 3 tane köşeye ikili trabzan. Daha sonrasında da tığımdan çıkıyorum. Hemen bu karşısındaki denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan yine çıktım. Yine karşısındaki boşluğun içine ördüm. Tığdan çıktım. Üç ve buraya batıp hemen bir, iki, üç, tığımdan çıkıyorum. Köşeye kadar bu şekilde ilerliyorum. Tekrar çıktım. Şimdi köşeye geldiğimde ise burada yeni motifimdeki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum köşede olduğum için. Bu köşenin içinden de ilmeğimi çıkartıp yeniden bir zincir çekip buraya diğer üçlü grubumu örüyorum. İkili trabzanlarım ile. Daha sonra sırasıyla yine boşlukların içine üçlü gruplarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi nasıl devam edeceğim? Biliyorsunuz yan yana ilk 8 tane motifi örerek başlayacağım demiştim. Yani boyundan önce enini örüyorum. Şimdi bunu böyle öreceğim. Buraya da öreceğim. Buraya eklediğim gibi yeni bir motif ekleyeceğim. İkinci motifi de bakın, iki kenarını örerek geldim. Yine 2 zincirimi çektim. Dediğim gibi bunun üstüne eklediğim gibi yeni motifimi alıyorum. Hemen yeni motifimin köşesinin içine 3 tane ikili trabzanımı örüp tığdan kaçırmadan örsem keşke. Sırt sırta verdiriyorum motifleri ve
hemen karşısındaki bu denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir de zincirimi çekiyorum ve iki kenarı karşılıklı birleştirmeye başlıyorum. İşte 8 tane motifi bu işlemi yaparak birleştirelim. Sonra artık bir üste çıkıp diğer 8'li grubu öreceğiz. 16 sıra halinde de bunu tamamlayacağım. Şöyle göstereyim size. Bunu buraya ekliyorum. Kenarı geçeceğim. Üstüne bir tane daha, üstüne bir tane daha. 8 taneyi tamamladıktan sonra gelip dönüşü nasıl yaptığımı göstermek istiyorum size. 2, 4, 6, 8 tane motifi ekledikten sonra artık dönüyorum. Nereye dönüyorum? Şu eklediğim motiflerin şu kenarını birlikte nasıl geçtiğimizi göstereceğim. Hemen şöyle yaklaştıralım kadrajımızı. Köşeye 2 tane zincirimi çektim, üçlü grubu ördükten sonra yeniden aynı köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve boşlukların içine üçlü grupları örmeye devam ediyorum ta ki şuraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi göstermek niyetindeyim, yoksa bu kısımlar birçoğunuzun zaten daha önceden de deneyimlediği, ördüğü gibi her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, arada benim zincirim yok. Tam olarak buraya geldiğimde burada bir tane üçlü grubum vardı. Bakın aynı buradaki gibi diğer üçlü grubu ördüm. Bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğa batıp aradan ilmeğimi çıkartıp tığımdaki ilmeğimin de içinden geçirdikten sonra yeniden bir zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. İşte bu yataydaki geçişleri, düz örgüdeki geçişlerimi de bu şekilde yapacağım. Şimdi aşağıya kadar, ilk örmüş olduğum motife kadar bu kenarı böyle buraya kadar örüp geleyim. Bir üstte ve yanına motif eklemeyi de gösterdiğimde zaten birleştirme tekniğini anlatmış olacağım. Sonrasında ise 128 tane motifi aynı mantıkla birleştireceğim. 8 motifinde bu açık olan kenarını tamamladım. Şimdi artık üstte bir diğer 8 motifi yerleştireceğim. Bunun için de hemen yine bakın, motifin ön yüzü bana bakarken alıyorum ve hemen yeni motifin içinin köşesine 3 tane ikili trabzanımı örüp tığımdan çıkıp aynı göstermiş olduğum teknikle birleştirmeye devam ediyorum. Bunu şimdi üçünün kesişeceği noktaya kadar birleştirelim. Oradaki geçişi nasıl yaptığımızı size göstereyim. Bakın şuraya kadar gelelim. Bu köşenin olduğu yere kadar geldim. Bir de zinciri burada çekiyorum. Bakın şimdi burada ikisinin kesiştiği tam şu noktaya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp bu kenarının sonuna kadar göstermiş olduğum gibi devam ediyoruz. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Daha sonra ise diğer motifi alacağım ve o motifi de yerine yerleştirmeyi, yani buraya bunu da yerleştirmeyi gösterdikten sonra birleştirme mantığını da çözmüş olacağız. Şimdi sonuna kadar geldim. Burada 2 zincirimi yine çektim. Sıradaki motifimi de alıyorum ve hemen onun köşesine batıp 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Zaten bu kısmını artık biliyoruz. 3 taneyi ördükten sonra hemen sırt sırta verdiğim motiflerimi şu şekilde ilmeğimi içinden geçireceğim. Bir zincir çekeceğim ve burayı karşılıklı bu kenarla birleştirmeye başlayacağım. Şimdi yatırıp masaya gösteriyorum nasıl ilerlediğimizi. Bakın bunu buraya birleştiriyorum. Daha sonra bu kenar bununla birleştirdikten sonra bu kenarı birleştireceğim. Şuradaki de geçişi göstermek istiyorum size. Buraya kadar geldim. Tam bakın bu batacağım noktadayım. Bir zincir çektim. Hemen ortaya
bu üçünün kesiştiği yerin tam ortasına batıyorum. Bu ilmeğimi oradan çıkartıp bir zincir çekiyorum ve bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra artık sıra geldi bu diğer kenarın birleşmesine. Burada da 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığdan çıkıyorum. Bakın sıra artık bu kenarın birleşmesinde. Bu kenarı da hemen karşısıyla denk gelen boşluktan geçirip ilmeğimi birleştirmeye başlıyorum. Bu sona geldiğimde de köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekip bu defa da bu ikisinin tam olarak birleştiği noktaya batıp ilmeğimi içinden geçirip bir zincir çekiyorum ve bu köşenin ilk olarak 3 tane ikili trabzanını örüyorum. Daha sonra da bütün boşluklara 3 tane ikişerli trabzanımı örerek bu kenarın sonuna geliyorum ve aynı mantıkla motifleri üst üste eklemeye devam edeceğim. Yani nasıl bu kenarın sonuna geldiğimde bunu da hemen ne yapacağım? Buraya geleceğim. Sıradaki motifi alıp bunu bunun üstüne eklediğim gibi bunu da bu araya birleştireceğim. Birleştirmemiz bu şekilde devam ediyor. 128 adet motifi bu şekilde birleştireceğiz ve hep beraberce etrafının örümünü de geçeriz. Battaniyemin 16x8 128 tane motifini ekledim. Hem kısa kenarını hem de uzun kenarını son olarak geçiyorum. Birleştirdikten sonra şimdi artık başladığım noktaya yaklaşmak üzereyim. İstedim ki beraberce yükselelim ve nasıl devam edeceğimi söyleyeyim. Battaniyeme atraksiyonlu ya da şık bir kenar yapmayı planlamıyorum. Çünkü divanıma içine kıvırarak kullanmayı düşünüyorum. Ancak sizler sallandıracak, daha saçaklı, daha güzel bir görüntüsü olsun istiyorsanız ona göre bir kenar çalışabilirsiniz. Battaniye, Gorgeous battaniye kenarı aratarak da YouTube kanalımda kenar yapımını da bulabilirsiniz. Şimdi burada köşeye geldim. Hemen köşedeyken yukarı çıkmak istiyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne de ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığımdaki 3 ilmeği birlikte ördüm ve bir zincir çekip yükseldim. Üstüne aldım. Dibine battım. İlmeğimi çıkarttım. Arkasından döndürüp yalancı trabzanımı ördüm ilk olarak. Yanına da yanına da bir tane daha örüyorum. Çünkü artık bir üste çıktığımda üçlü grupları bırakıp her bir trabzanın üstüne bir trabzan örmeye başlıyorum. İkili trabzanlarla devam ediyorum. Alttaki her bir ikili trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan. Şimdi şu ortak noktayı da birlikte geçelim. Buraya geldim şimdi ve hemen trabzanın tepesine önce bir tane ördükten sonra bir tane bu köşe boşluğunun içine ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu birleştikleri yerin tam ortasına batıyorum. Onun içine bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bu köşeye bir tane ikili trabzan örüp burada 3 tane ikili trabzanla geçiş yapıyorum motifler arasında. Sonra buradaki motifin trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi ilerleyeyim. Köşedeki geçişi de nasıl yaptığımı göstermek isterim sizlere. Bir tane kenarını trabzanlarla geçip köşeye geldim. Şimdi köşeye geldiğimde hemen ilk olarak 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum.
Yeniden aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra da trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bir kenarı tamamlamıştım. Kalan 3 kenarı da geçeyim. Bir üstte de birlikte çıkıp nasıl yol alacağımıza devam edelim. Trabzanla ilk sırayı tamamlarken bir üste çıkmayı göstermek istemiştim size. Hemen şimdi burada 2 tane ikili trabzanımı örmüştüm. Bu köşe boşluğuna gelip diğer 2 tane ikili trabzanı da örüyorum. Daha sonra 2 zincirimi çekip burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak geliyorum. Daha sonra artık bu sıraya geçtiğimde sizler dilerseniz bir sıra daha trabzan ya da birkaç sıra daha trabzan örüp örmüş olduğunuz battaniyenin, örtünün ebatını büyütebilirsiniz rahatlıkla. Benim için bir sıra geçmek yeterli. Üst sırada da minik bir atraksiyon yaparak tamamlayacağım. Nasıl mı yapıyorum? Şöyle ki ilk olarak bulunduğum noktanın içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığımda böyle 2 ilmek varken önce birini, sonra ikisini. Daha sonra yandaki ilmeğin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Önce birini, sonra ikisini. Yeniden yandaki boşluğa geliyorum. Önce birini, sonra diğer ikisini. Yani önce ilkin, sonra ikisini birden örerek trabzanlarımın üstünü geçiyorum. Şimdi köşeye kadar bu şekilde ilerleyeyim. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Köşeye kadar biraz ilerleyeyim. Köşede nasıl bir geçiş yaptığımı da sizlere göstermek isterim. Köşeye geldiğimde ise aynı şekilde batıyorum. Yine bir ilk ilmeği, sonra ikisini birden örüyorum. Yeniden batıyorum. Yine ilk ilmeği, sonra ikisini birden örüyorum. Aradaki 2 zincirimi çekip yine batıyorum boşluğa. Çıkarttım ilmeği, daha sonra her ikisini. Tekrar batıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Önce ilkini, sonra ikisini örüyorum. Derken trabzanlarımın tepesine yine aynı teknikle örmeye devam ediyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Daha sonrasında ise battaniyemle ilgili bütün işlemleri tamamlamış olacağım. Size net bir ölçü ve ne kadar ip gittiğini en sonunda söylüyor olacağım. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım, finale geldim. Çok severek kullanacağım bir divan örtü sahibi olmuş oldum. Bu klasik Ikea'nın Hemnes divanlarını birçoğunuz biliyorsunuzdur. Benimkinin modeli ondan ve onun ölçülerine göre hazırladım. Eni 105, boyu 210 santim. Toplamda 1250 gram ip gitti. Bunun 400 gramı zemin rengi, 300 gramı sarı, 250 gramı yeşil, 150 gramı turuncu, 100 gramı buradaki mint kısmı, 50 gramı da göbeklerine kullandım. Çok içime sinen, dediğim gibi bir örtü oldu. Umarım sizin de divanda duruşu hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir kalbinizi bırakmayı, yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten benim için çok önemli. Önerilen videolara düşebilmem için sizin yapmış olduğunuz yorumlar ve beğeniler çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.